Sabah namazından hemen sonra uyuyan insanların başına neler gelir? Neler kaybederler? O saatte uyuyan insanları bekleyen tehlikeler nelerdir? Böyle sabah uyandığınızda kendinizi yorgun, bitkin, dinlenmemiş gibi hissediyorsunuz ya. Kahve içmeden kendinize gelemiyorsunuz ya. İşte o zaman bir aldığınız uykunun kalitesini bir sorgulayın. Çünkü sağlığınız için yapmanız gereken en önemli şeylerden biri az ve kötü uyku sizi unutkan bir insan haline getirir. Bir şeyi öğrenirken çok zorlanırsınız. Ve öğrendiklerinizi de daha çabuk unutursunuz. Dikkatiniz dağılır, verimliliğiniz düşer. İşte bunların en büyük sebebi en verimli uyku saati bilimsel araştırmalara göre gece arasındaki uykudur. %200 daha çok verimli. Yani bu saatler arasında 3 saat uyuduğunda aslında 6 saat uyumuş gibi oluyorsun. Efendimiz Aleyhisselam bu vakitte ayakta olan insanlara özel dua etmiştir. Kim bu vakte rast gelir ve günahlarının bağışlanmasını dilerse Allah'ın o kişinin günahlarını temizleyeceği umulur. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın uyku sistemine bir bakalım. Efendimiz Aleyhisselam sabah namazından sonra ne yapardı? Efendimiz Aleyhisselam yatsı namazını kıldıktan sonra yatardı. Geceleyin de teheccüd namazına kalkardı. Sabahleyin ezan okunduktan sonra cemaate gider, insanlara namaz kıldırır, kerahat vakti çıkıncaya kadar da zikirle meşgul olurdu. Hatta bu konuda Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğana kadar oturarak Allah'ı zikreder, kerahat çıktıktan sonra da 2 rekat namaz kılarsa ona tam bir hac ve umre sevabı vardır nafile olarak. Enes bin Malik radıyallahu anh bunu şöyle bildiriyor. Tam bir hac ve umre sevabını 3 kere tekrarladı diye buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselam bu vakitleri değerlendiren, bu vakitte ayakta olan insanlara özel dua etmiştir. Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Manası şöyle. Allah'ım ümmetimin sabahleyin işlerine bereket ihsan eyle. Yine bir sabah vaktinde uyuyan Fatıma validemizin yanına gelerek yavrucuğum kalk ve Rabbinin rızkına şahitlik et. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ. Sakın bu saatte uyuyarak gafillerden olma diye buyurmuştur. Bu Araf suresinde geçen bir ayet. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ayrıca sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğana kadar olan sürede insan uyuduğu zaman bereketten mahrum kaldığıyla ilgili rivayetler çoktur. Ve bunun rızka engel olduğu ifade edilmiştir. Bu bereketi bazen biz anlayamıyoruz. Matematiksel hesapla karşılamaya çalışıyoruz ama bereket matematikle açıklanacak bir şey değil. Bu konuda İbrahim bin Ethem Hazretlerinden şöyle bir hadise nakledilir. Bir adam bereketin olmadığıyla alakalı İbrahim bin Ethem Hazretleri ile tartışmaya başlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri ona şu soruyu yöneltir. Yeryüzünde köpek mi fazla yoksa koyun mu fazla? Adam tabii ki koyun daha fazladır diye cevap verir. Peki koyun mu daha çok doğurur yoksa köpek mi daha çok doğurur? Adam tabii ki koyun en fazla 300 doğurur. Ama köpek 7, 8 bazen 10 tane doğurur der. Peki yeryüzünde koyunlar sürekli kesiliyor ama köpekler kesilmiyor. Buna rağmen koyunların sayısı neden bu kadar fazla? Adam tabii cevap veremez. Ve İbrahim Ethem Hazretleri sözünü tamamlar. İşte bunun adı berekettir. Adam bu bereketin sırrı nedir diye İbrahim bin Ethem Hazretlerine sorduğunda İbrahim bin Ethem Hazretleri şöyle cevap vermiştir. Koyunlar gecenin ilk vaktinde uyur ve şafaktan önce kalkarlar. Böylece o sabah vakti yeryüzüne inen bereketten istifade ederler. Köpekler ise gece boyunca havlarlar. Şafak vakti olduğunda da düşer, yatarlar, uyurlar. Böylece rahmet ve bereketten mahrum kalırlar. O yüzden köpeklerin sayısı yeryüzünde az, koyunların sayısı ise fazladır. Bunun adı berekettir işte. Bu hadiseyi duyunca benim aklıma Kur'an-ı Kerim'den bir ayet geldi. Bu ayet 2 yerde geçiyor. Nahl suresi 66. ayet ve Mü'minun suresi 21. ayet. Ve inne leküm fil en'ami le'ibrah. Sizin için hayvanlarda da ibretler vardır diye. Yani biz kainatta bazı anlamlandıramadığımız olayları hayvanlardan ibret alarak anlamlandırabiliyoruz. Aynı İbrahim Ethem Hazretleri'nin köpek ve koyun örneğinde olduğu gibi. Şimdi biraz uykudan bahsedelim.
Hayatımızın yaklaşık 1/3'ini bilincimiz kapalı olarak yaşıyoruz. Ve buna uyku adını veriyoruz. Yani 75 yaşına kadar yaşayan biri hayatın neredeyse 20-25 yılını uyuyarak geçiriyor. Şu ana kadar uyumadığını tespit ettiğimiz tek tür canlı bile yoktur. Hatta çok daha fazla uyuyan canlıları biliyoruz, değil mi? Mesela Vedat, ayılar. Değil mi? Kış uykusuna yatıyorlar. Aynı şekilde Furkan, yılanlar. Onlar da kış uykusuna yatıyor. Ve benzer çok hayvan var. Hayatının 1/3 değil, belki 2/3'sini uykuyla geçiren hayvanlar var. O yüzden biz uyumayan hiçbir canlı bilmiyoruz. Mesela bazı hayvanlar farklı şekillerde yatıyor. Balinalar böyle dik pozisyonda suyun üstünde yatıyorlar. Evet. Köpek balıkları ise denizin altına ya da okyanusun altına inip zeminde okyanusun akıntısına ters şekilde yatıyorlar. Yani akıntıya karşı durarak yatıyorlar ki çok fazla uzaklaşmasınlar. Yani yerini kaybetmemek için Aynen. ona göre pozisyon alıyor. Ama bir şekilde uyuyor, değil mi? Hepsi uyuyor. Evet, o yüzden bütün canlılar bir şekilde uyuyorlar. Yapılan araştırmalara göre gençlerin giderek daha az ve kalitesiz uyuduğu tespit edilmiş. Böyle sabah uyandığınızda kendinizi yorgun, bitkin, dinlenmemiş gibi hissediyorsunuz ya. Sonra bir kahve içmeden kendinize gelemiyorsunuz ya. İşte o zaman bir aldığınız uykunun kalitesini bir sorgulayın. Çünkü sağlığınız için yapmanız gereken en önemli şeylerden biri kaliteli uykudur. Az ve kötü uyku sizi unutkan bir insan haline getirir. Bir şeyi öğrenirken çok zorlanırsınız. Ve öğrendiklerinizi de daha çabuk unutursunuz. Dikkatiniz dağılır, verimliliğiniz düşer. İşte bunların en büyük sebebi kalitesiz uykudur. Yani uyunması gereken saatte uyumamak, uyunmaması gereken saatte de uyumak. Yine bazı yapılan araştırmalara göre akşam saatlerinde insan vücudunda salgılanan melatonin hormonu gece 12'den sonra en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu nedenle bu saatlerde uykuda olmak vücudun daha iyi dinlenmesine ve kendini onarmasına yardımcı oluyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi verimli uykunun da insan vücuduna ne kadar faydalı olduğunu da konuştuk. Ve bunlar da bilimsel olarak da kanıtlanmış. Ve dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Mesela uyku esnasında ışığa maruz kalmamak. Bu benim en çok dikkat ettiğim şey. Bazen bir yerde uyuyoruz, biri geliyor ışığı açıyor. Gidiyorum kalkıyorum kapatıyorum. Sonra başka biri geliyor o açıyor. Sonra geri kapatıyorum o açıyor. Yani bu hem insanı uyurken rahatsız ediyor ve uyuduğunda da uykusunu alamamasına sebep oluyor. Mesela uyku esnasında telefondan uzak durmamız lazım. Ve televizyondan bir şey izlemememiz lazım. Yani bunlardan uzak kalarak uyumak yine uykunun verimini arttırıyor. En verimli uyku saati bilimsel araştırmalara göre gece 11 ile 3 arasındaki uykudur. %200 daha çok verimlidir. Yani bu saatler arasında Furkan 3 saat uyuduğunda aslında 6 saat uyumuş gibi oluyorsun. Çünkü tam o dediğim gibi melatonin hormonunun en yüksek seviyede salgılandığı saatler. Öyle olunca en verimli saat. O da senin 3 saatlik uykunu yani vücudunun 3 saatlik dinlenmesini 6 saat dinlenmiş gibi vücuda hissettiriyor. Ve yine aynı araştırmaya göre sabah 10 ile öğlen 1 arasındaki uyku da %400 verimli olduğu söyleniyor. Yani bu saatler arasında yarım saat uyuyan bir insan 2 saat uyumuş gibi dinlenmiş oluyor. Normalde kısa süre içerisinde verimli uyku almak mümkün olmaz. Fakat öğle saatlerinde insanın uykuya ihtiyacı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Şimdi tabii az önce bahsettik ya 10 ile 1 arasındaki uyku %400 verimli dedik ama bu uykunun optimum süresi 30 dakika. 30 dakikayı da geçmemesi gerekiyor. Yani 30 dakika uyuyacağız, 2 saatlik verim alacağız. Tutup 4 saat uyuyup 16 saatlik verim almayı beklemememiz lazım. Az önceki hesaba göre gece o en verimli saatte 3 saat uyuyup gündüzde yarım saat uyuyan bir insan 8 saat dinlenmiş oluyor. Yani toplamda bakıyorsun 3,5 saat gibi görünüyor ama 8 saat dinlenmiş oluyor. Yani az önceki bereket örneği aklıma geldi değil mi? Matematik olarak hesapladığın zaman 3,5 yapıyor. Ama tam uyunması ve dinlenmesi gereken o vücudun metabolik saatine göre dinlendiğin zaman 8 saate denk geliyor. Üstad da öyle yatıyormuş abi. Evet, o yüzden az uyuyor, şaşırıyoruz ya. Ve bu şekilde 3 saat gece, yarım saatte gündüz yatan bir insan uykusuzluk da çekmiyor. Ama dediğim gibi burada bir dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yarım saati geçtiğin zaman insan yine bir halsizlik hissediyor, yine bir uykusuzluk hissediyor. O yarım saati geçmememiz lazım. Her gece 11-12 arasında uykuya dalan bir insan, yani o saatlerde uyku alışkanlığı edinmiş bir insan her zaman dinç ve sağlıklı hissediyor. Buraya kadar hangi saatlerde uyumamız gerektiğini konuştuk değil mi? Şimdi biraz da hangi saatlerde uyumamamız gerektiğini konuşalım. Mesela ikindi vaktinden sonra ve gece 3'ten sonra uyuyan bir insan aslında %50 verimli bir uyku almış oluyor. Yani gece 3'te uyuyup
gündüz 3'te uyanan bir insan normalde baktığında kaç saat ediyor? 12 saat ediyor. Ama verim anlamında kaç saat? 6. %50 ya. 6 saat ediyor. Değil mi? Toplamda 12 saat gibi görünüyor ama 6 saat uyumuş oluyor. 6 saatlik verim alıyor. Buna ek olarak yine bilimsel olarak yapılan araştırmalara göre tansiyon ve kalp atım sayıları gece 10'dan sonra düşüyor. Ve sabah 4'te de artmaya başlıyor. Saat 3 ile 6 arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Dolayısıyla tansiyon ve kalp atım sayılarının yüksek olduğu ve hücrelerin en yüksek seviyede çalıştığı ikindi vaktinde uyumamalıyız. İşte o vakitlerde uyursak yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığına sebep olduğu yine bilimsel olarak kanıtlanmış. Bilim deyince senin de konuşman lazım Furkan. Ben anam doktor, babam doktor. İlla ki evde hep bunlar konuşuluyordur değil mi? Yemek yerken falan. Tansiyon, kalp. Özellikle aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmayı çok öneriyorlar. Gece 12 sabah 8 ise bu şekil devam etmeyi. Tabii sabah namazı için de arada kalkmak lazım değil mi? Tabii. Bölmek lazım değil mi? Ama aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmanın bünyeyi alıştırdıktan sonra hem kolay oldu hem de iyi Değil mi yani verimli mesela olduğu 10'da çok yatmaya söyleniyor. alıştın. 10'da yatacaksın. 3'te kalkacaksın. Hep böyle devam ettiği zaman bünye alışıyor. Hatta bir söz var. Saat 10 yatağa kon. Saat 3 yataktan uç. Yani bu saatler aslında insana yetiyor. O sözün ilk kısmı bizim bir dönem sloganımızdı yani. Saat 10 yatağa kon. Evet. Ailecek yani sülalecek belki. Ama işte saat 3 yataktan uçu da kullanmak lazım. Yoksa saat 10 yatağa kon. Sabah 10'a kadar da uyursan olmaz tabii. Evet başladık abi ona da. İkindi namazından sonra güneşin battığı saate kadar geçen zaman dilimi birçok iş kolu içinde en verimli zamandır. O yüzden de mesela bu saatlerde uyunmaması tavsiye edilmiştir. Spor aktiviteleri için de abi çok verimli saatlermiş herhalde. Gün batım vakti, ikindi vakti. Değil mi? Vücut çünkü Aktif ona oluyor. programlı. Aynen. Hücrelerin daha çok hareketli olduğu, nabzın, tansiyonun daha yüksek olduğu saatler. Profesyonel yüzücülük yapıyordum. Sabah 10'da havuzda oluyorduk, antrenman yapıyorduk. O dönemlerde yani 10'dan 12'ye kadar yüzüyoruz ama havuzdan çıkmama rağmen yüzümü yıkamamış gibiydim yani. Hala uyku devam ediyor. Ama akşamüstü vaktine çekildikten sonra antrenman hem daha performanslı bir antrenman geçirmiş hem de çok dinç bir şekilde o aktiviteyi, sporu yapabilmiş oluyordum. Değil mi? Yorgun olman gerekiyor ama yorgun değilsin. Evet, Değil mi? Bir enerji var yani. O enerjiyi de aktif hale getiriyorsun. evet. Akşam yatmadan önceki işte yarım saat ya da 40 dakika bir süre bu gümüş saat sabah uyandıktan sonraki ilk 50 dakikada altın saat gibi Kalitesini gösteriyor kalitesini yani. gösteriyor evet. Aynen maddelerin kalitesi olduğu gibi demek ki uykunun da kalitesi var. O yüzden şimdiki sorumuz şu. Evet, kaliteli uyku niye bu kadar önemli? Yeni doğan bir bebeğin günde 14-17 saat uyuması gerekirken yaşımız ilerledikçe bu rakamlar düşüyor. Ve yetişkinlerde 7-9 saat gibi bir süreye ihtiyacımız oluyor. Lakin az önce de bahsettiğimiz gibi yani uykuda geçirdiğimiz sürenin uzun olması kaliteli uyku aldığımız anlamına da gelmiyor. Aslında uykunun kalitesi ne kadar iyi ve etkili bir uyku süreci yaşadığımız ile ilgili. Peki bunlar nelerdir? Uykuya dalma süresi mesela. Uyku boyunca deliksiz uyuma süresi. Uyku zamanının gece gündüz döngüsüne uygun olma süreci. Uykunun dinlenmiş hissettirmesi ve gün içerisinde uykulu hissetmeme, uyku kalitesini belirleyen faktörlerdir. Ve bilim adamlarının şöyle bir tavsiyesi var. Güneşe çıkın. Stanford Üniversitesi'nden Profesör Huberman uykudan verim almak için şu tavsiyelerde bulunuyor. Gün içerisinde güneş ışığına maruz kalmak. Yani bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre güneş ışığına maruz kalınca gece uyku kalitesi de artıyor. Az önce bahsettik ya, öğle uykusu, değil mi? Öğle uykusuna da insanın ihtiyacı var. Peki bu öğle uykusuna en çok kimin ihtiyacı var? İmkanı olan herkesin öğlen uyku uyuması fizyolojik olarak faydalıdır. Ancak özellikle çocukların, ebeveynler beni iyi dinlesin, anneler babalar, özellikle çocukların öğle saatlerinde mutlaka uyumaları gerekir. Hatta bazen yani biz söylemesek de çocuklar uyuyor. Bazen Musab'la dışarı çıkıyoruz. Tam öğle vaktine denk geldiğinde fark ediyorum. Bir sessizlik var arabada. Baktım arkada uyumuş böyle. Elif Namra'nın üzerine. Elif Namra da uyumuş tabii. Tam öğle saatini böyle tam uykulu geçiriyorlar. İşte çocukluk çağında öğle vaktinde alınan kaliteli uyku beyin ve vücut gelişimi için de çok önemli. Ve bunun da tabii bir süresi var. Çocukların yaklaşık 1-2 saat öğle uykusuna ihtiyacı var. Gelişimi için önemli yani. Erişkinler içinse 15-20 dakika maksimum yarım saat.
Ancak tabii bu insanların geneli için geçerli. Bazı insanlar gece uyurken çok zorlanıyorlar. O yüzden bu insanlara gündüz uyku çok tavsiye edilmiyor. Çünkü gündüz uyuduğu zaman gece uykuya dalması zorlaşıyor. Benim gibi yani. Bu zekayı beyni geliştiriyor dedik ya abi. Bu Einstein'la alakalı bir dizi yapılmıştı. Orada da vardı yani Einstein'ın günlük öğlen kısa süreli 10-15 dakikalık bir öğle uykusunu yaptığına dair bir sahnede vardı yani o dizide de. Evet, Diziye bile evet. koymuşlardı hatta yani. Aynen fizyolojik bir ihtiyaç ya. İnşallah bizim de vaktimiz olur da öğlenleri o uykuyu yaparız. Külliyede uyku saatleri yapacağız böyle. Uyku odaları yapacağız. Tam böyle saatte hadi herkes yatağa diye. Uyku kapsülleri var abi de. Hmm. Böyle çalışanların verimi arttırsın diye büyük şirketlerin koyduğu. Gidip bir tane kapsüle 15 dakika kestirip kalktıkları. Yapabiliyorlar mı onu ya? Ben de gördüm. Böyle ofislerinde küçük böyle uyku bölümü yapmışlar. Ben de büyük Japon şirketlerinde yapanlar olduğunu gördüm yani sosyal medyada, internette. Yok yapan yerler var ya. Ya tabii bu bir kültür ya, bir süreç yani. Mesela birçok sıcak ülkede siesta yapılıyor. Özellikle İspanya'da. Gidince de gördük. Tam öğle saatinde bir baktık. Saat özellikle böyle 2 ile 4 arasında. Yani marketler, bakkallar, dükkanlar her yer kapalı. Yani adamlara kültür olarak yerleştiği için ve sıcak bir ülke olduğu için o saatlerde siesta, yatış baba. İşte şaşırdık yani markete gidiyorsun kapalı, bir yere gidiyorsun bir şey alacaksın kapalı. Niye? Siesta yapıyoruz. Alışmayan bir insan zorluk çekiyor yani dışarı çıktık baktık kimse yok. Ama işte kültürel olarak yerleştiği zaman zamanla inşallah bizde de böyle yerleşir külliye zamanında yarımşar saat böyle bir öğlen uyusak çok rahat edeceğiz. İşte bu ülkelerde öğle saatleri çok sıcak olduğu için o saatlerde insanların yaşadığı yorgunluğu engellemek için kısa sürede olsa o uyku ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yani insanlar böyle uykulu, uyuşuk bir şekilde çalışmasındansa 2 saat dinlensin, ondan sonra daha verimli çalışsın diye böyle bir uygulama yapıyorlar. Zaten İspanya Endülüs. Yani İslam'dan gelen bir kültür aslında o. Zaten o topraklar da sıcak topraklar. Öyle olunca aslında onlar almış, kültürlerine yerleştirmişler bunu. Bir de şu var yani 2 saat mola veriyorlardı hemen molaya girer girmez uyuyup 2 saat uyumuyorlardı yani. Hani mola verdin, gittin, yattın, dinlenmeye geçtin, uykuya daldın falan derken yine o hani yine yarım saate falan denk geliyordur uyunan süre. Çünkü az önce dedik yani yarım saatten fazla uyumak zaten daha çok böyle mayışıklığa sebep oluyor. Daha çok böyle yorgunluğa sebep olduğu için 2 saat ara veriyorlar. O 2 saat içerisinde yarım saat uyuyorlar. Şimdi de dinimiz açısından uyunmaması gereken saatleri konuşalım biraz. Bu uyunmaması gereken vakitlere ne diyoruz? Kerahat vakitleri diyoruz değil mi? Gün içerisinde 3 tane kerahat vakti var. 1. Sabah kerahati. 2. Öğlen kerahati. 3. Akşam kerahati. O ikindi vakti akşam kerahati diye geçiyor. Sabah kerahati, sabah güneş doğmaya başladığı andan sonra 45 dakikalık süreç. O 45 dakikalık zaman dilimi sabah kerahati. Öğlen kerahati ise öğle ezanından önceki 45 dakika. Yani öğlen ezanı diyelim ki saat 12.45'te, saat 12'de başlayıp 12.45'e kadar geçen süre öğle kerahati. Yani güneş tam tepe noktadayken. Akşam kerahati ise güneş batarken, yani ikindi vakti içerisinde güneş batarken tam akşam ezanına kadar geçen 45 dakikalık süreç. Yani akşam ezanından önceki 45 dakika. Diyelim ki akşam ezanı 6.45'te, saat 6'da başlayıp 6.45'e kadar geçen süre akşam kerahati oluyor. İşte bu vakitlerde de uyunması mekruh olarak görülmüş. İnsanlar iki yönlü yaratılmış varlıklardır. Birinci yönü bedeni, ikinci yönü ruhudur. Her iki yönünün de bir takım ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla her iki yönünün de ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. İşte uyku da insan bedeninin zaruri ihtiyaçlarındandır. Az önce de bahsettiğimiz gibi insan bu uyku ihtiyacını ifrata ve tefrite kaçmadan mutedil yani dengeli bir şekilde karşılaması gerekir. Fazla uyku zararlı olduğu gibi ihtiyaçtan az uyumakta insan hayatında olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebep oluyor. İslam dininin yani dinimizin temel iki kaynağından yani Kur'an ve sünnette uyku ile ilgili önemli bilgiler mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de uykunun dinlenme ve istirahat vasıtası olduğu birkaç ayette ifade edilmiştir. Mesela Furkan suresi
47. ayette sizin için geceyi örtü, uykuyu da istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan O'dur diye buyurulmuştur. Ve Nebe suresi 9. ayette ve cealne nevmeküm sübete, uykunuzu bir dinlenme kıldık. Ayette geçen sübet, hafif uyku ve rahat anlamına da gelmektedir. Muhammed Hamdi Yazır'a göre ayette uykunun sübet olarak zikredilmesi, uykunun nimetler arasında sayıldığını göstermektedir demiştir. Bu ayette de anlaşıldığı gibi uyku dengeli bir şekilde kullanıldığı zaman bizler için apaçık bir nimettir. Uykunun İslam'daki yeri sadece gece uykusu değildir. Gece dışında feylule, gaylule ve kaylule olarak 3 çeşit uyku vardır. Üstad bu 3 uyku şeklini Risale-i Nur'da şöyle ifade etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Uyku 3 nevidir. Birincisi gayluledir ki fecirden sonra ta vakti kerahat bitinceye kadardır. Bu uyku rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için hilaf-ı sünnettir. Yani sünnete terstir. Çünkü rızık için say etmenin mukaddematını ihzar etmenin en münasip zamanı serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet arız olur. O günkü saye yani çalışmaya ve dolayısıyla rızka zarar verdiği gibi bereketsizliğe de sebebiyet verdiği çok tecrübelerle sabit olmuştur. Yani gaylule uykusu fecirden sonra kerahat vaktine kadar olan uyku bereketsizliğe sebep oluyormuş. İkincisi feyluledir ki ikindi namazından sonra mağribe kadardır. Bu uyku ömrün noksaniyetine yani uykuda gelen sersemlik cihetiyle o günkü ömrü nev'alut, yarı uyku kısacık bir şekil aldığından maddi bir noksaniyet gösterdiği gibi manevi cihetiyle de o gün hayatının maddi ve manevi neticesi ekseriya ikindiden sonra tezahür ettiğinden o vakti uykuyla geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden güya o günü yaşamamış gibi oluyor. Yani feylule uykusu da tavsiye edilmeyen bir uyku. Üçüncüsü, yani en sevdiğimiz, kayluledir ki bu uyku sünnet-i seniyyedir. Duha vaktinden öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber Ceziretül Arap'ta vaktüz zuhur denilen şiddeti hararet zamanında bir tatil eşkal, adeti kavmiye ve muhitiye olduğundan o sünnet-i seniyyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü hem rızkı tezyide medardır. Çünkü yarım saat kaylule 2 saat gece uykusuna muadil gelir. Yani bizim az önceki söylediğimiz bilimsel veriler tamamen İslam'ın tavsiyeleriyle uyuşuyor. Aynen yarım saat uyku gece 2 saat uykusuna bedeldir. Demek ömrüne her gün 1,5 saat ilave ediyor. Rızık için çalışmak müddetine yine 1,5 saati ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilave ediyor. Yani gün senin için 24 değil, kaç saat oluyor? 25,5 saat oluyor. Aynen. Yani yarım saat, 2 saat olduğu için 1,5 saat ilave etmiş oluyor. Gün artık 25,5 saat. Bu kaylule, feylule ve gaylule ile ilgili birkaç tane de hadis-i şerif var, onları da okuyayım. Beyhaki'nin rivayet ettiğine göre bir hadiste sabah namazından sonra uyumak rızka manidir diye buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Yine bunlarla ilgili başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim ikindiden sonra uyur da aklına bir noksanlık arız olursa ancak kendini kınasın. Az önce bahsettiğimiz o aklındaki noksanlık bu uykunun, uykusuzluğun ve ya da kalitesiz uykunun verdiği unutkanlık var ya, aslında biraz ona bakıyor. Şimdi biz gündüz vakti yarım saat uyuyup 2 saatlik uyku almış oluyoruz. Peki bunun asıl sebebi ne olabilir? Yani biz gece saatinden 2 saat tasarruf etmemizin sebebi aslında biz o gece 2 saati ibadetle geçirelim diyedir. Yani biz o gündüz vakti aldığımız yarım saat aslında gece vakti 2 saat ibadet edelim diye planlama yapmamız içindir.
O zaman demek ki bizim için gece vakti ibadet çok önemlidir. Allah gündüz vakti bize o bereketi veriyor ki gece ibadet edelim diye. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu bir hadis-i şerif var, oradan çok iyi anlıyoruz. Allah her gece, gecenin 1/3'ü geçtiğinde dünya semasına rahmetiyle bakar ve şöyle seslenir. Melik benim, var mı bana dua eden? Onun duasını kabul edeyim. Var mı benden bir şey isteyen? İstediğini vereyim. Var mı benden mağfiret dileyen? Onu affedeyim diye buyurur. Ve bu hal tan yeri ağrıncaya kadar devam eder diye Efendimiz Aleyhisselam hadiste bildirmiş. Kim bu vakte rast gelir ve günahlarının bağışlanmasını dilerse Allah'ın o kişinin günahlarını temizleyeceği umulur. Ayrıca bir de Secde suresinde şöyle geçiyor. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. İşte bu ayet ve bu müjdelere uykusunu Allah için feda edenler mazhardır. Geceyi bölerek kıldığımız en önemli namaz hangisi? Teheccüd değil mi? Gece namazı deyince aklımıza teheccüd namazı geliyor. Yani yine konuya bağlarsak biz aslında kaliteli bir uyku alarak aslında kaliteli bir ibadet etmek için hazırlık yapmış oluyoruz. Yani gündüz uyumamız bile gece ibadet etmek içindir. Dediğimiz gibi gece ibadetlerin başında da teheccüd geliyor ve Efendimiz Aleyhisselam teheccüdle ilgili şöyle buyurmuştur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Teheccüd insanın tüm dertlerini toplayıp gece Rabbine içini dökme zamanıdır. Evet, Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam gece namazı için şöyle buyurmuştur. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve karısını da kaldırıp ona da kıldıran, şayet kalkmazsa yüzüne su serpen erkeğe Allah rahmet eder, günahlarını bağışlar. Yine geceleyin kalkıp namaz kılan ve kocasına da namaz kıldıran, şayet kalkmazsa yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet eder, günahlarını bağışlar. Ebu Davud'da geçen bir hadis bu. İşte bunların neticesinde şunu anlıyoruz aslında. İslam dini insanın ahiret hayatını düzenlediği gibi dünya hayatını da düzenliyor. 24 saatimizi, uykuda dahil 24 saatimizi en verimli şekilde nasıl değerlendireceğimizi biz Kur'an'dan ve Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden öğreniyoruz. Bugün bunu anladık. Bir makinenin en verimli şekilde nasıl kullanacağını en iyi kim bilir? Onun mühendisi bilir, onun tasarımcısı bilir, onun üreticisi bilir. Doğru mu? Bizim de yani insanların da hayatını en verimli şekilde nasıl değerlendireceğini kim bilir? İnsanı yaratan Allah bilir. O yüzden biz Allah nasıl söylüyorsa öyle yaşamamız gerekiyor. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.